Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Yurt dışındaki düşük risk iştahı yurt içerisindeki piyasayı etkileyebilecek mi? Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün günü %0,38'lik yükseliş ile 1819 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 31,9 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dün en yüksek 1833 seviyesini görürken en düşük de 1805 seviyesini test etti. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri piyasaları dün kapalı olması dolayısıyla işlem görülmedi. Avrupa borsalarında ise karışık seyir hakimken Asya piyasaları da ilk işlem saatlerinde virüste yeni bir varyantın ortaya çıktığına dair gelen haberlerin ardından salgın etkisine bağlı hisseler öncülüğünde satıcılı bir seyrin hakim olduğunu gördük. Amerika Birleşik Devletleri vadelerinde ise %1 civarında değer kayıplarının oluştuğunda gözlerimden kaçmadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 100 baz puanlık politika faizinde indirim yaptığı Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınladı. Özette kurulun para politikasında fiyat istikrarı, hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdüreceğini belirtmesi, bu bağlamda makro ihtiyati programların krediler üzerindeki etkisiyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fonlamasının API ve swap işlemler arasındaki kompozisyonu yakından takip edilmektedir ifadelerini kullandılar. Ayrıca kurulun fiyat istikrarının sağlanması için güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç bulunduğunun değerlendirmesini de vurgulamış oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle bir araya gelirken görüşme sonrası yapılan açıklamada Kavcıoğlu, iyi bir görüşme oldu, olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ile karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk, benzer toplantıları da sürdüreceğiz ifadeleri yer aldı. Goldman Sachs stratejileri artan enflasyonist baskılar nedeniyle Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına Ocak ayında hız vermesini aylık 15 milyar dolar olarak açıklamış, bulunan varlık alımlarında azaltım miktarının Ocak ayı ile birlikte 30 milyar dolara çıkarılmasını ve 2022 yılı sonuna kadar 3 faiz artırımı yapılmasını beklediklerini vurguladılar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın brüt rezervlerdeki yükseliş 19 Kasım geçen haftada devam ederek 128,4 milyar dolar düzeyine yükseldi. Net rezervler ise 25,2 milyar dolara düştü. 6 Ekim'den bu yana sadece 2 gün ara verdiği kesintisiz yükselişini sürdüren Borsa İstanbul Yüz Endeksi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre son 4 haftada yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasına net 1,2 milyar dolarlık giriş yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ne işsizlik maaşına başvuranların sayısı 199 bin kişi ile 1969 yılından beri en düşük seviyesine geriledi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, koronavirüs salgınının devam ettiği ve enflasyonun kontrolden çıktığına dair işaretlerin bulunmadığı ortamda
faizleri düşük tutmaya devam edilmesini, varlık alımlarında sürdürülmesini istedi. Şimdi dünya para piyasasının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri piyasalarının kapalı olduğu bir günde yatay sınırlı oynaklığın olduğu bir gün geçirdik. Piyasalarda yarım işlem günü olacağı şekildeki Amerika Birleşik Devletleri tarafında dolar endeksindeki yaşanılan sınırlı geri çekilme ile birlikte sabah saatlerinde 1800 dolar olan 200 günlük hareketli üssel ortalama seviyesine kadar yükselişlerin gerçekleştiğini gördük. Genel olarak 1785 dolar üzerinde tutunmaya devam ettikçe 1770 dolar zarar durdur ile geri çekilmelerde alım fiyatlarının fırsatları da yaşanabilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1805 ve 1833 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1780 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında dün sakin bir fiyatlama içinde gün genelinde 700 lirası Türk lirasının altında fiyatların yaşandığını gördük. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri piyasalarının kapalı olması hem kurda hem de ons altın tarafında yatay fiyatlamalara neden oldu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri piyasaları yarım gün açık olacakken sabah saatlerinde sınırlı da olsa ons altında ve kurda yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını gördük. Gün içerisinde de yükselişlerin sınırlı olsa da devam edeceğini, gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 725 ve 760 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 680 ve 660 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.